Yıl 1934. İran Şahı Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecektir. Atatürk, Türkiye ve İran'ın dostluğunu vurgulayan bir opera yazılıp sahnelenmesini ister. Ve bunu istediği tarih Mayıs ayıdır. Yaklaşık bir ay içerisinde operanın hem librettosu yazılacak, hem bestelenecek, hem de sahneye konulacaktır. İmkansız. Çünkü ortada besteci bile yok. Bu kadar kısa sürede nasıl olacak? Biz 5 günde düşmanı söküp atmışız. 3 ayda alfabeyi değiştirmişiz. 1 ayda da... Ama tüm dünyada Atatürk ve arkadaşları imkansızı başarmalarıyla tanınmaktadır zaten. Onların önderliğinde bir ulus küllerinden doğmuş ve yeni Türkiye Cumhuriyeti modernleşme yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Çünkü savaşlar sadece cephede değil, barış döneminde kültür alanında da kazanılmalıdır. Öncelikle Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Münir Hayri Egeli, Firdevsi'nin Şehnamesini baz alarak Türkiye-İran kardeşliğini vurgulayan librettoyu yazar. Ardından genç besteci bulunur. Ahmet Adnan Saygun. Mümkün mü bu söylediğiniz? Bir ay diyorsunuz opera. Çılgınlık, resmen çılgınlık. Senin o çılgınlık dediğin şey bizde olmasaydı şimdi bu topraklarda sömürgeydik. Tamam mı? Tamam. Ahmet Adnan Saygun'a Ankara Halk Evi'nde bir yer tahsis edilir ve önündeki gün sayısı sadece 26'dır. 26 günde bestesini yapacak, koroyu ve sanatçıları bulacak, çalıştıracak, tüm provalar yapılacak ve sahneleme tamamlanacaktır. Bir yandan dekorlar hazırlanıp kostümler dikilirken diğer taraftan da sanatçılar Münir Hayri Egeli tarafından bulunup Adnan Saygun'a önerilir ve çalışmalar başlar. 26 gün. Film bu 26 günün nefes nefese geçen hikayesini anlatıyor. Son derece iyi kurgulanmış, akıcı bir film bu. Adnan, bir devrim harekettir. Durmaya mal yok. Sen kendi devrimini yazdın. Şimdi sadece gösterme vakti. Filmin arkasında Türkiye İş Bankası var. Türkiye İş Bankası 100. yılını kutluyor ve Cumhuriyet'in 101. yılına armağan edilmiş bir film bu. Bir Cumhuriyet şarkısı. Filmin başrolünde tabii ki Atatürk var. Operanın sahnelenmesine paralel olarak Atatürk'ün genç bir subayken Bulgaristan'da yaşadığı bir aşk hikayesi de aktarılıyor. Ve paralel aktarılan iki hikayenin örtüşen yanları var. Film boyunca büyük liderin zaman zaman devreye girerek sanatçıları ama aslında ulusu nasıl motive ettiğini görüyoruz. 4 aydan beri seçme ve seçilme hakları için hazırlık yaptırtıyorum. Mazeret olarak dünyada hiçbir millette yok paşam diyorlar. Dedim ki efendiler, dünyada kadınlarına bir vatan borçlanan millet de yok ama. Bir Cumhuriyet şarkısı ile ilgili bir gala yapıldı. Galaya katılım son derece yoğundu. Ben de oradaydım ve gösterim boyunca film sık sık alkışlandı. Çünkü gerçekleşmesi neredeyse imkansız olan bir hayalin azim, direnç ve inançla genç insanlar tarafından nasıl hayata geçirildiğini seyrettik. Bu dönemde bu tür filmlere çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani yılgınlığa, umutsuzluğa, karanlığa gömülmek üzere olan büyük bir kesimi yeniden ayağa kaldıracak, coşkun hale getirecek bu tür sanat eserlerine ihtiyaç var. Çünkü filmi seyrettikten sonra kimyanız değişmiş biçimde salondan çıkıyorsunuz. Tabii bu arada şunu da söylemem lazım. Sinema sanatı olarak filme baktığımızda belli kalıpların, özellikle Hollywood kalıplarının kullanıldığını görüyoruz. Ama geniş kitlelere hitap eden bu filmde de başka bir stil düşünülemezdi. Yani zamanla yarışan bir hikayeyi anlatan bu tür filmlerde çıkan aksilikler ve son dakika gelişmeleri aynen Hollywood kalıplarına uygun biçimde kullanılıyor. Ama bu son derece doğal. Bu arada şunu da söyleyeyim, öyle mizahi sahneler var ki gerçekten kahkahalarla gülüyor, çok eğleniyorsunuz. Tabi burada Ahmet Adnan Saygun'un tüm o kısıtlı süre içerisindeki içinde kopan fırtınalar, yaratıcılık sürecinde geçirdiği evreler çok derin anlatılmamış. Evet, bazı yaşadığı çalkantılar var ama derinlik yok. Keza İstiklal Marşı bestecisi Osman Zeki Üngör'ün Adnan Saygun'a olan olumsuz yaklaşımının altındaki nedenler de irdelenmiş değil. Ama onun bu operanın sahnelenmesinde köstek olduğu kısımlar iyi vurgulanmış. Bir Cumhuriyet şarkısının oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Özellikle iki ismi vurgulamak istiyorum.
Ahmet Adnan Saygun rolündeki Salih Bademci, bestecinin yaşadığı bütün sıkıntıları, yaşadığı zorlukların yansımasını, paniğini, duygularını, her şeyini son derece iyi yansıtıyor. Ertan Saban ise etkili bir Atatürk olmuş. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllardan itibaren birçok sanatçı Atatürk'ü canlandırdı ve aslında Atatürk'ü canlandıran her aktör rolünün hakkını verdi bana göre. Ertan Saban burada Atatürk'ü canlandırmakla kalmıyor, ona bir yorum da katıyor. Ve son derece içten bir yorum bu ve bu yorum perdeden kalbinize yansıyor. Ve galada film bittikten sonra sahneye çıkan oyuncu kadrosunda Ertan Saban da vardı doğal olarak. Ertan Saban sahnede son derece samimi ve coşkun bir konuşma yaptı. Ben kendi adıma çok beğendim. Sonuç itibariyle Bir Cumhuriyet Şarkısı sinemada seyredilmeyi hak eden bu yılın en önemli filmlerinden. Bu arada bitirmeden şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kalabalık film ekiplerini aynen Adnan Saygun'un orkestrasını başarıyla yönettiği gibi başarılı bir biçimde yöneten Yağız Alp Akaydın'ı da kutlamak gerekiyor. Meşakkat olmadan zafer olmaz.